Yetersizlik duygusunun bir noktaya kadar sağlıklı olduğunu belirten uzmanlar, rahatsızlık verdiği noktada bir özgüven sorununa dönüşebildiğinin altını çiziyor. Yetersizlik duygusunun kökenini ise çocukluğa kadar gidebildiğini belirtiyor. Erişkin dönemde yetersizlik duygusunun gelişmemesi için çocukluk çağında ailelerin çocuklarından beklentilerini makul ölçülerde tutması, çocuğa yeterlilik hissini vermesi gerekir. Ancak bunun için ebeveynin de kendisini yeterli hissetmesi önemlidir. Üsküdar Üniversitesi NP İstanbul Hastanesi'nde uzman klinik psikolog Merve Umay Candaş Demir, yetersizlik duygusunun kişide nasıl geliştiğini açıkladı ve bu duyguyla başa çıkmak için önerilerini şöyle sıraladı. Yetersizlik duygusu bir noktaya kadar sağlıklıdır. Ancak rahatsızlık veriyorsa bir özgüven ve bağımlılık sorunudur. Yetersizlik duygusunun kökeni çocukluğa kadar gider. Bir çocuk neyin yeterli, neyin yetersiz olduğuna dair bilgiye sahip değildir. Bu bilgi sosyal öğrenme ile elde edilir. Çocuk ebeveyninden nasıl yeterli hissedileceğini öğrenir. Ancak bunun için ebeveyninin de kendini yeterli hissetmesi gerekir. Ve çocuk yaşının üzerinde bir sorumluluk aldıysa yetişkinlikte yetersiz hissedebilir. O yüzden yetersizlik hissedildiğinde çocukluk dönemine bakılması gerekir. Terapilerde çoğu zaman danışanın getirdiği yetersizlik hissinin gerçek bir yetersizlik olmadığını, öğrenilen ve hatalı düşüncelerle gelen bir duygu olduğunu görüyoruz. Yetersizlik hissinin kişinin çocukluğunda kendisinin yapabileceğinden fazla bir taleple karşı karşıya kalmış olduğunu sözlerine ekleyen psikolog Candaş Demir şunları kaydetti. Kendine yetemeyen ebeveyn, öğretmen, aile üyeleri sıklıkla çocuktan büyük beklentiler içindedir. Çocuğun yaptığı şeyler onlara bir türlü yetmez. Klasik bir örnek olarak sınavdan 90 alır, neden 100 almadın derler. Çocuğa gelişim sürecinde kendi yaşının üzerinde bir sorumluluk verildiyse, yetişkin olduğunda yetersiz hissetme ihtimali yüksektir. 6-7 yaşlarındaki bir çocuğa kardeşinin bakım sorumluluğunun verilmesi buna örnek olabilir. O yaşta bir çocuk kardeşine bakamaz ve doğal olarak yetersiz hisseder. Yetişkin olduğumuzda işte bu yetersizliği beynimiz bize hatırlatır. Yetersiz hisseden kişilerin özellikle ilgili sorunları olduğuna değinen psikolog Merve Umay Candaş Demir sözlerine şöyle devam etti. Bu kişilerin kendi başına bir şeyler yapabilme becerileri zarar görmüştür. Kendi geleceğini kendisinin belirleyemeyeceğini düşünür. Kendini bağımlı algılayabilir. Başarı potansiyelini düşük görür. Güvensiz hisseder. Özerk olarak aldığı kararların ilişkisini bozacağını düşünür. Ona yarayışı vardır. Yetersizlik duygusuyla başa çıkmak için önerilerini sıralayan Candaş Demir, ailelere şu uyarılarda bulundu. Bireyin erişkin dönemde yetersizlik duygusunun gelişmemesi için çocukluk çağında ailelerin beklentilerini makul ölçülerde tutması gerekir. Hissedilen duygunun yetersizlik olduğunu kabul etmek, bu duyguyla başa çıkma noktasında önemlidir. Bu yetersizliğin gerçek bir yetersizlik olup olmadığını değerlendirmek, sınırları belirlemek ve zaten kişinin yapamayacağı bir konuda kendisine koyduğu standartlarını gözden geçirmek gerekir. Yapılan araştırmalarda yetersizlik duyguları yoğun olan kişilerin diğer insanları tehdit olarak algıladığının görüldüğünü ifade eden psikolog Demir sözlerini şöyle tamamladı. Başkalarıyla kıyas yapmamak, kendimize odaklanmak önemlidir. Yalnız kalmamak, sosyalleşmek gereklidir. Yine çalışmalara göre yalnızlık ve yetersizlik arasında yüksek düzeyde pozitif korelasyon mevcuttur. Yani kişi kendini yetersiz gördükçe yalnızlaşma, kendini saklama eğilimi göstermektedir. Başkalarıyla birlikte olmak bu duyguyla daha kolay başa çıkabilmemizi sağlar. Tüm bunlara rağmen yaşanılan yetersizlikle başa çıkılamıyorsa bireysel psikoterapi için bir uzmana başvurabilirsiniz.